Merhaba arkadaşlar. Bugün inşallah sebzeler için saksı yapacağım. Daha önce ben saksı yapmıştım ama bir arkadaşa o yerden yükseltilmişti. Şimdi yere sıfır yapıp üzerine de maydanoz, işte dereotu gibi hani çok derin toprak istemeyen otlardan yetiştirmek için. Bakalım iki parça inşallah güzel olur. Bu iş için şu şekilde hazır lambrilerden aldım. Şöyle ön tarafını gösterirsek şu şekilde. Bunlar zaten birbirlerine geçtikleri için buraya yapıştırıcı sürüp çok kolay birleştiriyorsun. Öyle işkenceyle vesaire uğraşmak zorunda kalmıyor insan. 3 metrelik satılıyordu. Ben yanıma testere götürerekten 1.80 ve 1.20 olaraktan böldüm. Arabaya böylece sığdırabildik çok şükür. Şimdi işte planımıza, projemize göre saksılarımızı yapacağız. Baba. Efendim oğlum? Ses yapıyorsun. Böyle sesi istemiyorum. Ses istemiyor musun? Ama ben çalışıyorum burada. Nasıl? Ha? Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi saksı yapıyorum şimdi. Sebze yapmak için. Lambenin güzel yanı safları birleştirirken direkt şuraya bir çizgi halinde o tutkal çekmek yeterli oluyor. Ekstra sıkıştırmaya vesaire uğraşmıyor. Bu bir kenara. İkinci kenarımız bu şekilde. Arkası. Şimdi ön ve arkayı yapmak kaldı. Saksının üst kısmı tamam. Şimdi altını kapadığımız zaman alt kısım hazır olacak inşallah. Şimdi bu iki tahtayı birbirine tutturmak için ara aparatlar böyle kullanıyorum. Bunu tek tarafına yapıştırmadan delersem rahatlıkla ben delebilirim. Öteki türlü matkabın kalınlığı delmeyi zorlaştırıyor bayağı. Şimdi takmadan önce deliklerini hazır edeceğim. Şu üst
kısmın arkası. Eğimli bir ön ve yanları kapattık mı üst tarafta hazır olacak inşallah. Biraz ikna sonrası alt yerine oturdu. Şimdi vidalayalım. Saksının içi bu şekilde oldu. Şunlar güçlendiriciler. Bunlar yanla altı birbirine daha sağlam tutsun diye taktığım ekstra parçalar. Böylece alt taraf tamam oldu. Bir çölde yaşıyorum. Nerede yaşıyorsun? Çölde mi? Baba yok Bizi... Baba evimiz bu. Dur. Şimdi değil. Biraz vereceğim. Dur. Hadi. Değilim. Üst saksımız bitti. Bu şekilde. Maydanoz, tere, dereotu, o tür şeyleri ekmek için. Şimdi üst saksıyı istediğimiz zaman takıp çıkarabilmek için şu şekilde ayna askısı denen şeyden aldım. Şöyle birbirine oturuyor. Bunların mobilyaların küçük takımlarını da kullanıyorlar. Şimdi saksının içinden üstün dışına gitmek için şu şekilde 3 tahtayı birlikte kullanacağım. Bu aşağıdan yukarıya gelecek. Şu kısım hem üstteki saksıya destek olurken alttan, burası da kancayı takmak için olacak. Bu bir tarafı tutacak, bir tane de aynısından böyle diğer tarafta olacak. Bunlar saksının iç tarafına gelecekler. Şu da üstteki kısmı tutacak inşallah. Burası bazı birazcık. Beğendin mi? Evet, birazcık bazı. Saksının son hali bu şekilde. Burası yeşillikler için bölüm. Burası diğer sebzeler için bölüm. Burası biraz derin oldu. Hem daha sağlam. Tabi sık takıp çıkarmak için değil ama hani yıllar içinde mesela bu sene farklı yapmak istersek burayı çıkartıp şöyle gördüğünüz gibi burada kelepçe var. Kelepçe mi denir? Kızak var. Şu şekilde ayrılabiliyor. Aslında kızak olmasa da bu zaten burada böyle dururdu. Taşıyan yer burası. Ama hani bu sallanmalarda vesaire düşmesin diye o kızak onu yerine sabitliyor. Aynı şekilde aşağıda 2 tane var. Bu zaten toprak dolduğu zaman bunun sallanması da gidecektir. Bu da zaten kızaklar değil. Şu alttaki tahta bunu tutuyor. Böylece sağlam bir üst raf elde ettik inşallah. Şu şekilde. Sebze yetişmiş halinde paylaşırız inşallah.